kimse farkında değil, Filistinliler de farkında değil. Filistin'in yaklaşık %80 deniz ülkesini de İsrail işgal etmiştir. Buradaki gaz hidratlar Türkiye'nin 550 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. İşte Türkiye buradan bir oyun bozma imkanı kazanır. 2 deniz alanı kazanır. 3 Filistin'e destek olur. Filistinli kardeşlerimizin de deniz alanına ve kıyı şeridine sahip olduklarını gösterir bir hukuki belgesi olur. GST Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugün aslında yine harita üzerindeyiz ve de Doçent Doktor Cihat Yaycı ile bölgenin biraz daha suyun altında aslında çok da haritada yansımayan ama bizim biraz üzerine konuşacağımız değerlerini konuşacağız. Çok değerli bir kaynak alanından bahsediyoruz hocam aslında ama harita üzerinden işaretlersek birkaç işaretli ama sizden de anlamak istedim. Ne tür kaynaklar var? Önce aslında bir de onu açıklamak isteriz. Şimdi şu bölge, bir kere şu bölgede petrol ve doğalgaz yatakları var. Bunlar ilk haritalar. Bunlar ilk harita. Asıl şurada, burası da var, burada da. Gaz hidratlar var. Gaz hidrat ne demek biliyor musunuz? Bir birim gaz hidrat çözeltildiğinde, çözeltme diyelim, 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Müthiş bir zenginlik. Ve Doğu Akdeniz'de var bu. Kıyaslarsak diğer bölgelerle nasıl bir zenginlikten bahsediyoruz? Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim bu Antalya Körfezi'nde var. Mesela Antalya, Kıbrıs Adası ile Rodos arasında Antalya Körfezi'nde olan bölgede var. Buradaki gaz hidratlar Türkiye'nin 550 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Şimdi burada da var. Ve burası böyle. Şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uyanık, çok uyanık bir şey. Biz hepimiz uyurken 2003 yılında bu işe başlıyor. Bunun demek ki bir 15 sene geriye gitmek lazım hazırlığı için. Yani 1988'de uyanmış ve çalışmalara başlamış. 2003 yılında Mısır'la, 2010'da İsrail'le, 2007'de Lübnan'la anlaşmalar yapmış. İsrail'le yaptığı anlaşmayla şu alan İsrail'in olmuş. Yukarısı da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olmuş. Tamam. Şimdi bu alanda aslında göstereceğim. Şimdi şu haritada gösterelim. Bakın gün geçtikçe daha fazla, bak şimdi şurayı görüyor musunuz? Burada bu kadarcıktı değil mi? Şimdi bu alanda şurada şu kadarcık gözüküyordu ya. Evet. Gittikçe yeni bulunan alanları görüyoruz değil mi? Bunlar sonradan tespit edilen kaynaklar. Bunlar sonra doğru değil mi? gittikçe daha fazla tespit ediliyor. Şuralarda şöyle. Tamam. Şimdi bakın. Gittikçe daha fazla tespit ediliyor. Doğalgaz ve petrol yatağı tespit ediliyor. Onun için burada bir şey yoktu. Aslında bir şey yok. Bunun doğalgazla da petrolle de ilgisi yok diyenler tamamen ya yanlış biliyorlar ya da bile bile gazı almak için, tepkiyi azaltmak için bu esas hedeflerden, en önemli hedeflerden bir tanesi olan bu yeraltı kaynaklarına sahip olmayı ortadan hani böyle onu böyle sönümlendirmek için, sümen alt etmek için yapıyor. Gazze bölümü burada ilk haritada yoktu, bunda var galiba. Şimdi şurası, oradan tespit ediliyor. şurası, burada, şurada. Bunlar da Mısır'ın alanı. Buralar aslında Filistin'in alanı falan. Şimdi bakın, burada da doğalgaz ve petrol var. Şimdi göstereceğim. Şimdi normalde bu anlaşma yapıldı ya. Bu anlaşma Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ki hani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hakikaten işte dediğimiz gibi İsrail'i Tonga'ya bastırdı. Kandırdı yani. İsrail'in kıyı uzunluğu bu kadar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilgili kıyı uzunluğu onun 1/3 kadar. Normal şartlarda ne kadar Normalde şuraya kadar gelmesi lazım İsrail'in. Ama İsrail'e dediler ki yarıdan bölelim. Yarıdan bölünce şu alan kaldı. Şimdi bu alan kaldı. Burası da Gazze. Bakın Filistin 2 parçadan oluşuyor. Birisi Batı Şeria, birisi Gazze. Arada İsrail var. Onu da açsak yeniden. Burada da Gazze için alınan. Gazze için alınan. Şöyle alayım ben şurası. Şurası Filistin'in tek kıyı şeridi. Evet. O da Gazze. Şimdi burası, eğer bu anlaşma yapılmışsa bu şekilde, o zaman bu şeride düşen pay şöyle olması lazım. Aynen böyle.
yukarıya doğru çıkması lazım. Şimdi Filistin'in %85 kara ülkesini kuruluşundan itibaren İsrail işgal etti. Tamam. Değil mi? Evet. İsrail işgal etti. %85 kara ülkesi. Değil mi? Evet. Kimse farkında değil. Filistinliler de farkında değil. Filistin'in yaklaşık %80 deniz ülkesini de İsrail işgal etmiştir. Nasıl? Biraz önce gösterdim ya. Aslında olması gereken alan şurası diye. Evet. Şöyle. Çünkü standart bir belirleme her zaman dikeydir değil mi? Tabii. Üçgen belirleme olmaz. yok, evet. Bu böyle yansır. Bu böyle yansır. Evet. Paralel gider. Burası. Ama İsrail, Filistin'e demiştir ki İsrail, kardeşim ben sana oraları vermiyorum. Senin olsa alanı şu kadar olabilir. Hocam peki bu alanın içerisinde yine kaynak var mı? Var tabii. Demin gösterdim ya. Evet. Mesela işte bak burada mesela. Bakabiliriz. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bak. Bu da karşılaştırması. Tamam, yine şöyle koyalım. Aslında Heh. aslında olması gereken şu alandı. Evet. Değil mi? Olması gereken bu alandı. Ama İsrail'in Filistin'e verdiği alan burası. Ve burada gördüğünüz gibi şurada Neleri vermemiş oldu? şu İsrail'in hakkı olan. Noa'daki bu doğal gaz kaynaklarını vermemiş oldu. Şu Levitan'dan uzanan doğal gaz kaynaklarını vermemiş Evet. oldu. Afrodit'ten kendisinin alanında kalan doğal gaz kaynaklarını vermemiş oldu. Ki çok Evet. zengin kaynaklardan Zengin kaynak. bahsediyoruz ama. Ki trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Ki daha fazla bulunuyor. Şimdi burada zaten hani hep belirtiyorum. Geçen yıl İsrail Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla elde edilecek gelirler doğalgazdan ve petrolden elde edilecek gelirlerin %60'ı gelecek nesiller için bankaya yatırılacak kararı zaten bu bölgelerde ne kadar fazla doğalgaz ve petrol bulunduğuna işaret ediyor. Sadece burada değil ha, denizinde değil. Şu Batı Şeria'da da Yeraltı petrol kaynağı. ve doğalgaz kaynakları var. Peki hocam bundan çıkarılmıyor değil mi? Bildiğim. Neden Çok yoğun bir tabii. şekilde. Onu sormak istedim Neden aslında. çıkar? Ya İsrail çıkartıyor. Levitan'dan çıkartıyor şimdi işte. Hani Türkiye'den mi gitsin bu? Yoksa başka taraftan mı gitsin? Yoksa Mısır'dan mı gitsin? Tartışmaları oluyor ya. Ama topyekün bütün alanları kullanabiliyor diyebilir miyiz O İsrail'e? şu an için? İsrail sadece şurayı kullanmadı bugüne kadar. Şu alanı. Filistin'e de kullandırtmadı. Reva gördüğü şu alanı Filistin'e de kullandırtmadı. Neden kullandırtmadığını şimdi anlıyoruz. Evet. Ben işgal edince ben kullanacağım diye. Bekletmiş aslında. Bekletmiş tabii. İşlenmesi. Tabii. Şimdi buraların hepsini alacak, kullanacak. Peki ya diyeceksiniz ki Amir, bunun bir çözümü yok mu ya? Bu böyle göz göre göre gidecek mi diyeceksiniz. Aslında var. Ne dedi? Aslında var. Nedir biliyor musunuz? O da şu. Yer öteme için. Evet, o da şu. Çok da aslında alışık olmadığımız bir harita. Şimdi sizden dinlemiş Evet. olacağız. Tam şöyle yaptığımızda. Şimdi biliyorsunuz bu Libya-Türkiye Evet. anlaşması vardı. Libya-Türkiye MEP anlaşması. Evet. Bunu da bir açarsak nedir bu gördüğümüz koridor diye deniz Bu koridoru koridor, anlamı nedir? bu koridor ortada bir sınır belirlemiştir. Türkiye ile Libya'nın karşılıklı kıyıları vardır. Var mıdır? Çok net, çok basit. Şuradan baktığınız zaman şu hattı görüyor musunuz? Evet. Bitti. Bitti. Burası o zaman ne oluyor? Burası Türkiye ile Libya'nın karşılıklı kıyıları esas alınarak ortay hattan bölündü ve bunun yukarısı Türkiye'nin sınırı, aşağısı Libya'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırı. Doğusu da Türkiye'nin demektir. Şurada Mısır'la yapıldığı zaman şurası Mısır'la olacak. Filistin'le ve İsrail'le de karşılıklı kıyısı var mıdır diye bakarsanız Evet. eğer, işte Filistin'le Türkiye'nin de aynı şekilde Libya'yla olduğu gibi karşılıklı kıyısı var. Ve bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bencilce ve hukuksuzca ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin içinden geçiyor üstüne. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi böyle bir münhasır ekonomik bölge ilanı tamamen hukuka aykırıdır. Sen iki ana kara arasındaki ilişkiyi kesemezsin.
Buna kapatmama prensibi denir uluslararası hukukta. Sen ne demek ben burada ilan ettim, o zaman bunun arasındaki ilişkiyi kesiyorum. Kesemezsin. Artı coğrafyanın üstünlüğü ilkesi vardır. Ana karalar adalara üstündür. Onu da hiçe sayıyorsun. Evet. Tersine çeviriyorsun. Ada ana karaya üstündür diyorsun. Ana karayı ben yok ediyorum diyorsun. Burayı da yok ediyorum. Hiç yok sayıyorum diyorsun. Şimdi işte Türkiye'nin, ben buna motto şu demiştim. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur. Bunun çıktısı nedir peki hocam? Bunun çıktısı 189 bin kilometre karedir. Yani Libya anlaşmasıyla, bu nesiller belki anlayamayabilir ama gelecek nesiller çok iyi anlayacaktır. Türkiye'nin yüz ölçümü, ekonomik ülkesinin yüz ölçümü %25 arttırılmıştır bu anlaşmayla. %25. 783 bin kilometre karedir yaklaşık Türkiye'nin karayolkesinin yüz ölçümü. Burada şu alan, bize kalan alan, burası 189 bin kilometre karedir. Yani karayolkemizin %25'idir. %25 ülkemiz büyümüştür. Peki Filistin'le benzer bir Filistin'le bunu yaptığımız zaman buna Türk kaması demiş, Türk kalkanı demişlerdi. Türk kalkanı. Yunanlılar böyle diyor buna. Türk kalkanı. Batı bu. Doğudaki Türk kalkanı ne olacak? Filistin, Türkiye'nin denizden komşusudur. Filistin komşumuz. Denizden komşumuz. O zaman bu da doğudaki kalkan olacak. Peki kalkan olacak, ne olacak? Biz Gazze şeridine göre bir anlaşma imzalarsak, ki bunu teklif ettik biz buna. Bu Mahmut Abbas Efendi buna karşı çıktı. Peki bunun uygulanabilirliği ne ölçüde? Çok net, çok tam da bu dönemde uygulanabilir. Bu vasatta uygulanabilir. Bu uygulanması gerekir. Hemen uygulanması gerekir. Neden? Çünkü Gazze işgal ediliyor. Gazze işgal ediliyor ise elimizde bizim buranın İsrail toprağı olmadığını gösteren ve bu deniz alanlarında İsrail'in olmadığını gösteren bir belgeye ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız var ama Filistinlerin daha çok ihtiyacı var. O zaman derhal Türkiye ile bir anlaşma imzalarsa, ne kadar işgal ederse etsin, elimizde hukuki olarak bu kıyı şeridinin Filistin'e ait olduğu belgesi olacak ve bu deniz alanının da içindeki bütün her şeyle beraber Filistin'e ait olduğunun da bir göstergesi olacak. Peki o zaman ne olacak? Türkiye peki bundan ne kazanacak? Bir, Türkiye Yunan-Rum oyununu doğuda da bozmuş olacak bu kalkanla. Ki İki, burada uluslararası markalar da var değil mi? tabii. Burası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilan ettiği ruhsat sahaları. Türkiye şöyle diyor. Benim şu anda çok komiktir. Onun düzeltilmesi lazımdır bir an önce. Benim kıta sahanlığım buradan geçer diye böyle bir iddiası var. Şeyi var. Saçma sapan. Libya Anlaşması öncesinde de bizim Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kıta sahanlığı haritası şuradan geçerdi. Şöyleydi. Sonra Libya Anlaşması'yla bu böyle oldu. Tekrar düzenlendi. Genişledi. Şurayı yok sayardı bizim Dışişleri Bakanlığı. Sonra şimdi bu doğu kısmı da böyle kaldı. Halbuki doğu kısmında da hem Filistin'le, hem İsrail'le, hem Lübnan'la, hem de Suriye ile karşılıklı kıyılarımız var. Dolayısıyla bu harita benim çizdiğim Mavi Vatan haritasına göre Dışişleri Bakanlığı'nın bunu derhal tadil etmesi lazım. Hele bugünlerde Filistin'de karşılıklı kıyımız olduğu gerçeğinin Dışişleri Bakanlığı tarafından çok ciddi şekilde vurgulanması lazım. Peki bu Türkiye'ye ikinci ne kazandırır? Hani birisi doğuda kalkan Yunan-Rum oyununu bozar. İkincisi de şu kadar bir alan, deniz alanımız büyür. Gördünüz mü? Benim bakış açım, benim bugüne kadar ürettiğim bütün stratejiler ve yöntemler hep Türkiye bakış açılıdır. Türkiye bundan ne kazanır? İşte Türkiye buradan bir, oyun bozma imkanı kazanır. 2, deniz alanı kazanır. 3, Filistin'e destek olur. Filistinli kardeşlerimizin de deniz alanına ve kıyı şeridine sahip olduklarını gösterir. Bir hukuki
belgesi olur. Peki askeri anlamda bir yansıması olabiliyor mu bu şeridin? Ya da O da şöyle, biz şimdi burada ne dedik? Libya Türkiye'nin denizden komşusudur dedik ve kara komşumda ne oluyorsa, beni ne kadar ilgilendiriyorsa, deniz komşumda olan da o kadar ilgilendirir. Karadan ve denizden komşuluk arasında bir fark yoktur dedik. Biliyorsunuz Libya'ya bir sürü destek sağladık. Lojistik destek sağladık falan. Hani biz askeri olarak bizzat çarpışmalara bilmem nereye girmedik ama lojistik destek sağladık, şunları yaptık, bunları yaptık. Eğer bunu yaparsak, Filistin Türkiye'nin denizden komşusudur dersek, o zaman Filistin'de olan her şey bizi ilgilendirir deyip, Filistin'in imarında da, şusunda da, busunda da, buradaki petrol ve doğalgaz aramalarında da, sismik araştırmasında da, bu kaynakların çıkartılmasında da Türkiye hakikaten hukuki bir zemin bulmuş Burada olur. Türkiye'nin bir kabiliyet alanı oluşmaya başladı Kesin. sondaj anlamında. Tabii. Burada nasıl bir faaliyetimiz olabilir olası Ve senaryoda? o da şöyle olur. O da şöyle olur. Yani bizim şuralardan, buralardan, şundan bundan geçecek problemimiz de kalmaz. Yani oradan biz izin alacağız, buradan biz izin alacağız değil. Bu anlaşmayla boru hattı buradan direkt buraya döşenebilir. Bu kadar basit. En kısa da ve en pratik yoldur. Peki hocam İsrail'in istediği gibi gittiği işler, onlar da çıkarma yapmaya başladı diyelim. Onların da yine ürünü batıya taşıması için nasıl bir güzergah? Şimdi alternatif güzergahlar çok var Şimdi ama alternatif birisi şöyle diyordu. Evet. Bu iptal oldu çünkü Türkiye bana güzergah bildirimde bulunmalısınız dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan biz ona güzergah bildirimde bulunursak onun bu mavi vatanını tanımış oluruz dediler. Güzergah bildirimde bulunmadıkları için o iş tartışılıyor. kaldı. İkincisi burada çıkartıp Mısır'la Mısır'da LNG'ye çevirip buradan gemilerle göndermek. Üçüncüsü ki en efektif yol buradan Türkiye'ye getirmek ya da böyle getirmek. Bu Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol ve doğalgazın batıya başka alternatif kaynaklardan aktarılması gündeme gelince bunlardan bir tanesi de buradaki doğalgazdı. Bu doğalgazın da en ekonomik, en yani bu efektif ve ekonomik olan nakil yöntemi ise bu boru hattının Türkiye'ye ulaştırılmasıydı. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanından geçerse, o zaman ben öyle teklif etmiştim stratejiyi. Geçerse buna bir güzergah bildirimde bulunması gerekir. İlgili devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu bildirimde bulundukları an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış olur. Bir de bunu daha ucuz olsun, efektif olsun diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarının üzerinden de karaya çıkıp götürürlerse ki daha ucuz olur. O zaman da bir disk kirası alırsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik olarak çok ciddi gelir elde etmiş olurdu. Bir taşta birkaç kuş vurmuş oluruz. Yani o bakımdan bu son derece önemlidir. Peki hocam şimdi bu süreçlerin hepsinde bir de askeri bir yansıması da oluyor mutlaka denizlerde. Amerika'nın varlığının da bu tür çalışmalarda nasıl bir etkisi olabiliyor? Onu Şimdi Amerika yani şu andaki Amerikan yönetimi daha önceki de öyleydi ama bu şimdi çok ciddi şekilde Yunan, Rum, Ermeni yanlısı ve İsrail yanlısı. Onun için Yunan, Rum ve İsraillerin istediği neyse onu yaparlar. Şimdi İsrail'in bu tarafta bizim tarafımıza çekilmiş olması önemliydi. Şimdi bu iş tabii bu oyunlar bozuldu. Yani Biden denilen adam kendisini Bidenopoulos olarak tanımlıyor. Benim ismim Bidenopoulos'tur diyor. Yani Fahri Yunanlıyım diyor. Öyle bir Amerikan başkanının varlığından söz ediyoruz. Şimdi bunları tabii engellemeye çalışacaktır Amerika. Neden? Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin etkisiyle. Avrupa Birliği engellemeye çalışacaktır. Ama zor oyunu bozar. Libya Anlaşması nasıl bozduysa şu konjonktürde Filistin'le anlaşma yaptık. Bütün jeopolitik satranç tahtası iyice devrilir. Oyun yeniden kurulur. O nedenle gerçekten çağırıyorum. Filistin'le bir deniz yetki alanları anlaşması imzalamamızın önünde ne engel var? Engel olmaması lazımdır. Filistin'de Mahmut Abbas yönetimi imzalamıyorsa Hamas'ta imzalayalım. Ama imzalayalım. Evet. Yani bunu mutlaka bir şekilde imzalamak lazımdır. Bu oyunu bozmak lazımdır. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İlk kez konuşulan bir meseleyi de formülü de gündeme getirdik. Umuyoruz yakın zamanda bu haritada çizdiğimiz
planın, senaryonun yansımalarını da sahada görüyor oluruz. Şimdi şöyle özetleyelim ne konuştuğumuzu özetleyelim. 1. Yeraltı zenginliklerini konuştuk. 2. İsrail'in Filistin'in deniz ülkesini nasıl gasp ettiğini konuştuk. 3. Bu gasp edilen yerde olan kaynakları konuştuk. 4. Bu açmazdan nasıl çıkılabileceğini konuştuk. 5. Filistin deniz komşumuzdur dedik. Türkiye'nin denizden komşusudur dedik. 6. KKTC lehine nasıl bir strateji geliştireceğimizi konuştuk. Strateji olduğunu konuştuk. Yani bunların hepsini birlikte değerlendirmiş olduk. Ve bunlar tarihi bir yayın olarak not düştük tarihe. Umuyoruz yansımalarını zaman İnşallah. içerisinde görürüz. Ve umuyoruz şu Filistin-Türkiye deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Libya'da olduğu gibi olur ve bu sefer bir de doğuda Türk kalkanı oluşturmuş oluruz. Filistinli kardeşlerimize de destek olmuş oluruz. Çok teşekkürler hocam. Ben Değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. İsrail'i Tonga'ya bastırdı. Kandırdı yani. İsrail'in kıyı uzunluğu bu kadar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilgili kıyı uzunluğu onun 1/3 kadar.